Herkese merhaba. İspanya Mallorca adasındayız. Buraya yeni Alpine'in A290 modelini test etmeye geldik. Şimdi oteldeyiz. Birazdan piste geçeceğiz. Dağ yollarında kullanacağız. Otomobile güzel rotalar belirlemişler. Çünkü bu otomobil geleceğin Hatch'i. Geleceğin Hatch'i derken aslında gelecek geldi. Çünkü önümüzdeki 2025 yılının ilk çeyreğinde bu otomobil Türkiye'ye gelecek. Geleceğin derken şunun için aslında söylemek istedim. Bu otomobil tamamen elektrikli. Artık elektrikli, hızlı, zevkli, kullanılabilen hem viraj kabiliyetleri hem de sürüş dinamikleri açısından da çok iyi olduğu iddia edilen A290. Şimdi bu otomobil şöyle incelersek aslında Renault 5'in aynısı. Yakın zamanda Renault 5 de biliyorsunuz tanıtıldı ve o da Türkiye'ye gelecek. Bu aynı platformu paylaşıyor. AMPR platformu bu. Yepyeni bir platform ve Ampere tarafından üretiliyor. Ampere şirketi de aslında Renault'un bir alt kuruluşu. Yine Renault bünyesinde elektrikli otomobillerle ilgili çalışmalar yapan bir branş diyebiliriz ya da bir bölüm diyebiliriz buna. Platformun tamamen o yapıyor. Başka bir otomobilde yok. Renault 5'te var. Yine dediğimiz gibi aynı şekilde ve işte bütün Google bağlantıları vesaire vesaire onların da hepsini Ampere firması yapıyor. Daha doğrusu Ampere bölümü. Şimdi bu otomobilde Renault 5'ten bayağı bir farklılıklar var. Özellikle altyapı anlamında, teknik anlamında bayağı bir farklılıklar var. Motorda da tabii ki farklılıklar var. Şimdi şöyle baktığınız zaman boyut olarak da bu otomobil Renault 5'e göre biraz daha büyük. 4 metrenin biraz daha altında kalan bir boyutu var. Ama baktığınız zaman da şöyle Renault 5'ten yaklaşık 1 santim, 1,5 santim daha da yüksek duruyor. Şuradaki bakın jantla çamurluk arasındaki mesafeye baktığımız zaman da otomobili kullanırken de zaten hissettiğiniz bir yükseklik bu otomobillere mevcut. Hemen zaten şöyle jantlardan başlarsak da bu otomobil 19 inçlik jantlar kullanıyor. Renault 5'te jantlar bir boy daha ufaktı. 225/40 R19 ebadında. Michelin'in bu otomobil için ürettiği, bu otomobile özel olarak ürettiği Pilot Sport 5S'ler var. Bakın bu otomobile özel olarak A29 kodlu. 1,5 sene boyunca bu otomobil için uğraşmışlar ve ona özel bir lastik üretmişler. Bu çok güzel bir ayrıntı. Bu Alpine'in otomobilin dinamiklerine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Frenleri görüyorsunuz. Yine 4 pistonlu Brembo'dan alınma bunlarda. Yine Alpine A110 modelinde kullanılan frenlerin aynısı. 320 milimlikte diskleri var ön tarafta. Bakın buralarda farların içlerinde de burada da X motifleri kullanılmış. Onlar tabii gündüz farları olarak da sürekli yanıyorlar ve otomobilin artık arkadan baktığınız zaman aynadan bir Alpine olduğunu rahat anlayabiliyorsunuz. Gerçi zaten baktığınız zaman da otomobil kendini belli ediyor. Bu arada altyapı demiştik ya, otomobil bayağı bir sportif. Şu dodikler biraz daha geniş. Tabii olay sadece dodiklerle değil, ön tarafı komple yani bütün subframe'i ön tarafı alüminyum olarak yeniden geliştirmişler. Bu sayede de otomobilin ön iz genişliği yani lastiklerin bastığı mesafeyi, genişliği 6 santim kadar arttırmışlar. Bu da tabii otomobilin dinamizmini çok daha farklı hale getirmiş diyebiliriz. Şuraya baktığınız zaman hatta şöyle göstereyim size. Burada çok değişik bir marş piyer var. Bayağı böyle dışarı doğru taşıyor. Hatta şöyle kapının şurasından bakarsak ne kadar dışarıda olduğunu görebilirsiniz. Bu çok güzel duruyor. Özellikle otomobili modifiye edenler, pist için hazırlayanlar bu tip marş piyerler kullanıyorlar ama tabii çocuklarla falan kullanırsanız buraya basıp içeri girmeleri de olası. Yani oraları kılınması olası, böyle yan basamak gibi gözüküyor. Arka kapıda yine Renault 5'ten farklı olarak şurada bir tasarım farkı var. Yine arka iz genişlikleri de biraz daha farklı. Arkada da yine büyükçe kaliperler ve frenler kullanılmış. Şöyle arkaya yine geçtiğimiz zaman tampon altındaki difüzörün biraz daha farklı, biraz daha sportif olduğunu görebiliyoruz. Yine eski Renault 5'i andıran stoplarımız. Bunların hepsi zaten LED olarak yanıyor biliyorsunuz. Şurada böyle ducktail olarak da bildiğimiz, Porsche'den tanıdığımız şöyle güzel bir ara spoiler var. Üst tarafta da yine bagajüstü spoiler de böyle biraz daha değişik, kalın bir şekilde yapılmış. Bu otomobilin tavanı siyah olarak geliyor. Bakın orada da mavisi var. Onun da tavanı siyah olarak geliyor. 2 tane jant seçeneğimiz var. Bu bayağı güzel bir jant. Bakın şurada hemen onu da göstereyim size çok hızlıca. Şöyle koşayım. Bakın bu da son zamanlarda jant tasarımları çok değişik olmaya başladı. Bunun da jantı bir aylı farklı. Aynı ebatlar ama bence o jant daha güzel. Hatta mavi, siyah olan daha güzel. Şimdi Renault 5'te burada bir 5 logosu vardı ama o ışıklı olarak yanıyordu. Bir cam tabelanın arkasında. Bunda yanmıyor ama yine Alpine logosu var. Bazı arkadaşlar bunu biliyorsunuz 4 olarak görüyorlar. Hatta 4 çeker olduğunu bile söyleyenler olmuştu. Ama bu bir Alpine logosu. Alpine'in A amblemi. Bu arada A290 birkaç tane versiyonda geliyor. GT geliyor ve GTS olarak geliyor ve de bunların da kendi içinde ayrılan farklı versiyonları var. GTS güçlü olanı 220 beygir gücünde yani 160 kW'lık bir motora sahip. Aslında aynı motor ama yazılımla biraz daha güçlendirilmiş diyebiliriz. Diğeri ise yani başlangıç modeli ise 180 beygir olarak geliyor. Hemen bagaja bakalım. Şöyle bagajı bilerek doldurdum. 2 tane kabin boy, büyükçe valiz. Burada 2 tane sırt çantası, işte şarj kablosu vesaire derken otomobilin bagajının derinliğinden de mütevellit 390 litrelik bir kocaman bir bagajımız var. B sınıfında hatchbacklerde pek görmeye alışık olmadığımız bir değer bu. Yani gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hatta büyük bir bagajın böyle yan şekilde buraya rahatlıkla sığabileceğini de söylemem mümkün. Tabii ufak bir pandizot var. Onun dışında biraz sıkışık.
kapandı. Hani demiştik ya siyah tavanla geliyor. Cam tavan ne yazık ki bu otomobilde yok. Ama ileride olur mu? Onu da pek fazla bilemiyorum açıkçası. Şöyle hemen arkaya geçelim. Kapı kolu zaten burada. Yani ön tarafta böyle geniş geniş oturduğunuz zaman arkada böyle geniş geniş oturamıyorsunuz. Bakın koltuk bacaklarınızın arasına giriyor. Gerçi benim boyum 1.90, her seferinde söylüyorum ama normal standartlarda bir insan olmadığım için buraya rahatlıkla sığamıyorum. Ama tabii 1.70 olsa boyunuz yine buraya çok rahat sığacağınızı da zannetmiyorum. Tavan baş mesafesi konusunda öyle çok büyük bir sıkıntı yok ama yine de başında oldukça tavana yaklaşık bir şekilde duruyor. Burada okuma ışıklarımız var. Hatta bunlar bakın dokunmatik olarak kapıyı kapattığımız zaman açılıp kapanabiliyor. Kapı işlerine şöyle bakarsak, hatta şöyle açayım biraz ışık gelsin. Kapı işlerinde öyle ahım şahım fazla bir şey yok. Tabii 2 tane hoparlörü burada görüyorsunuz. Arka kapıda 2 hoparlör demek bu otomobilde iyi bir müzik sistemi olduğu da anlamına geliyor. Burada kol dayama vesaire de hiçbir şey yok. Hatta koltuklarda 60'a 40 olarak katlanıyor. Şöyle ön tarafa bakarsak, daha öne geçelim de öyle bakalım istiyorsanız. Bu arada tabii otomobilde şaft tüneli yok. O bir avantaj. Şurada da ne var? Bir 12 volt soketi. Daha doğrusu bir çakmaklık var ama onun dışında arka tarafta USB vesaire de yok. Ama bakın tavan döşemesi çok güzel. Böyle yumurtanın kartonları vardır ya, biraz ona benziyor ama herhalde geri dönüşüm malzemeden yapılmıştır. Tabii otomobilin en çok odaklandıkları şey buradaki konsol. Renault 5'ten biraz daha bunu farklılaştırmışlar. Şu orta tarafta aynı şekilde. Dilerseniz hemen geçelim. Bir de önünü anlatalım. Sonra da sürüşe geçeriz. Şu içeri girmeden önce dışarıyı bitirelim. Bir de şu kaputu açtık, ona bakalım. Ne varmış bunun altında? Motorda böyle herhangi bir kaplama yok. Motor direkt burada yer alıyor. Bu arada demiştim herhalde ama Megane E-Tech'in motoru kullanılıyor. 160 kW'lık versiyon. 52 kW'lık da bir batarya var. 380 km gibi bir menzile sahip bu bataryayla ortalama. Şu üst tarafa da baktığınız zaman bakın buraya her ne kadar motor sesi olmasa da buraya bir izolasyon malzemesi koymuşlar. Ama otomobilde ne bagajda ne de kaputta otomatik açılan bir durum yok. Daha doğrusu kaputta bagaj amortisörü yok. Şarjımızı buradan ediyoruz. Bu arada şarj 2 taraflı olarak da çalışıyor. Bu ne demek? Otomobili şarj ediyorsunuz ya da işte otomobille bir kampa vesaire bir yere gittiniz. Buraya özel bir aparat var. Onu taktığınız zaman da dışarı 220 voltluk herhangi bir cihazı çalıştırabilecek duruma geliyor. Yani otomobilin bataryasını jeneratör olarak ya da bir güç kaynağı olarak kullanabiliyorsunuz. Ve çoğu şeyi de çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi şöyle hemen kokpite bakalım. Kokpitte demiştik oldukça sürücü odaklı. Şimdi yeni nesil otomobillere buraya bir tane kocaman tablet koyuyorlar dümdüz. Biraz da bunu ovalleştiriyorlar. Al sana işte multimedya, sürücü ekranı vesaire. Bakın bu çalışılmış. Buradaki gösterge tablosu biraz daha farklı bir zeminde içeride yer alıyor. Buradaki multimedya da daha dışarıda yer alıyor. İşte buradan yine sesini açıp kapatabileceğiniz düğmeler var. Buradan da yine ekranı böyle gece moduna alabiliyorsunuz. Minimal display alabiliyorsunuz. Standby alabiliyorsunuz. Yani kapatabiliyorsunuz. Gece gözünüzü yormasın diye. Şurada çok güzel bir ambiyans aydınlatması var. Bakın şurası yanıyor. Burada da A290 yanıyor. Buradan sürüş modlarını değiştirdiğiniz zaman, ki sürüş modlarını buradan değiştiriyorsunuz. Bakın bastım, sporta geçtim. Sporta bastığım zaman bakın buralar kırmızı oldu. Güzel detaylar. Şurası böyle yumuşak, güzel bir malzemeden yapılmış. Buradaki deriler, dikişler vesaire oldukça şık. Alpine sonuçta Renault'un sportif markası olarak kabul ediliyor. Sportif dalı olarak kabul ediliyor ama aynı zamanda premium'da. Otomobil daha kaliteli, daha iyi malzemeler kullanarak yapılmış. Yine en son Renault modellerinde, elektrikli modellerde görmüş olduğumuz şu buton yine aynı şekilde burada yer alıyor. Bu ne işe yarıyor? Şöyle 2 kere buna basıyorsunuz ve bütün ADAS sistemleri, yani şerit takipli vesaire cartçurt, onların hepsi yok oluyor. Tamamen off hale geliyor tek tuşla. O da güzel bir ayrıntı. Buradan tamamen ESP'yi kapatabiliyorsunuz, traction kontrolü. Onun dışında burada yine havalandırmanın kısa yol tuşları. Burada yine bir kablosuz şarj istasyonumuz. 2 tane USB-C yerimiz. Herhalde buraya iyi bir müzik yüklemişler. Çünkü bu otomobilde bakın Devialet diye mi okunuyor bilmiyorum ama Fransız çok iyi high-end müzik sistemleri üreten bir markanın 8 hoparlörlü 650 watt gücünde bir ses sistemini kullanmışlar. Hemen bagajın altta da küçük bir bas var. İnanılmaz çalıyor. Bakın anahtar. Arka taraf Alpine, bu taraf Renault. Yani arkada bir Renault logosu yok. Onun da burada yeri var. İşte el frenimiz. Burada yine A110'dan alınmış. Alpine A110'dan alınmış. Vites selektörlerimiz. D'ye aldığınız zaman drive'e geçiyor. R'ye aldığınız zaman da geriye geçiyor. Burada da zaten boşta bildiğiniz üzere. Renault 5'te burada bardaklıklar vardı. Bu otomobilde bardaklık mı yoksa bunların buraya yerleştirelim vesaire derken bunlar da karar kılmışlar. Otomobilde ne yazık ki bir bardaklık yok. Hatta şöyle de bir durum var. Bakın kapı içleri bile derin değil. Yani şu şişe bile buraya zor sığıyor diyebilirim. Bu biraz tabii değişik işler. Bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında da başka nelerimiz var. Çok da fazla bir şeyimiz yok. Tabii ki direksiyon simidimiz tamamen farklı. Şurada birkaç tane tuş var. Onları hızlıca anlatayım. Buradan sürüş modlarını böyle bastıkça ayarlıyorsunuz. Sport,
Perso, Save yani Eco modu aslında bu. Normal ve tekrar sporta geçebiliyorsunuz. Burada rejenerasyonu arttırıp azaltacağınız bir düğme yer alıyor. Bunu da çevirdiğiniz zaman zaten şurada onu gösteriyor size. Onun dışında ekran tipini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu arada biraz yavaş çalışıyor ekran. Düğmeye bastıktan sonra geç geliyor ama biraz böyle oyuncaklı bir ekran yapmışlar. Özellikle böyle sport modda gazladığınız zaman her şey böyle size gelen grafikler vesaire biraz böyle kafa karıştırıyor diyebilirim. Buradaki ekranda hiç fena değil. Yine buradan bakın bastığınız zaman buradan yine ana ekran hızlı sayılır. Burada otomobilin yine dinamiklerini gördüğünüz bir telemetri sistemi yer alıyor. Onu buradan görebiliyorsunuz. Akış programlarını vesaire işte bataryayı görebiliyorsunuz. Buradan ayarları ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Şu da şuradaydı galiba bakın. Live data. Bakın gördünüz mü? Bütün G'leri, akselerasyon vesaire hepsini buradan görebiliyorsunuz. Pist zamanlarını vesaire de alabiliyorsunuz. Gücü buradan değiştirebiliyorsunuz. Endurance ne kadar yakıt yaktığınızı görebiliyorsunuz. Ya da piste geldiğiniz zaman işte lastik sıcaklıkları, motor sıcaklığı, batarya sıcaklığı vesaire vesaire bütün hepsini lastik basınçlarının her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel telemetrik detaylar ve bu şekilde de otomobille sürüşünüzü geliştirebilirsiniz. Bu arada coaching diye bir sistem var. Coaching'de de sanki PlayStation oyunu oynuyormuş gibi buradan otomobilin sıfır yüzünü vesaire işte viraj kabiliyetlerini kendiniz geliştirebileceğiniz çok güzel bir sistem yapmışlar. Telemetri bakın burada size söylüyor. Şurada frene bas, burada gaza bas, doğru çizgidesin, değilsin vesaire. Onların hepsini gösterdiği çok güzel bir şey var. Sizin sürüşünüzü de geliştirmiş oluyor. Bunlar çok güzel ayrıntılar. Hemen şuradan şu müzik sistemine bakmak istiyorum. Felaket çalıyor. Ses sistemi hala burada. Direksiyonu üzerine almadan. Neyse telif yemeyelim, hemen bunu kapatalım. Her şeyden bahsettik. Biraz da koltuklardan bahsedelim. Özellikle bakın şu koltukların yanal destekleri çok güzel. Bayağı güzel koltuklar. Yine deri. Şuralar işte napa deri. Buralarda da farklı renkler. İşte kafalıklar falan. Otomobili böyle bayağı bir spor otomobil kılıyor. Şimdi direksiyon biraz büyük ve kalın açık söylemek gerekirse ama ele iyi oturuyor. Onunla ilgili bir şeyimiz yok. Şuradaki düğmeden bahsetmemiştim. Hemen onu da söyleyeyim. Bu düğmeye bastığınız zaman da bu düğme aslında bir sollama tuşu olarak görebilirsiniz. Gaz pedalı gibi bir burada efekt veriyor. Siz gaz pedalına %10 kadar bassanız bile buna bastığınız an otomobil tam gazmış gibi gazlıyor. Yani ekstra bir beygir ya da güç katmıyor ama daha hızlı bir şekilde işte sollamalarda özellikle ya da özellikle de virajda buradan da böyle boost gibi bunu kullanabiliyorsunuz. Birazdan zaten piste çıkacağız Yaman'la birlikte. Bunları da orada artık tecrübe ederiz. Bu arada bir şeyden daha bahsedeceğim. Otomobilin şasisi yani bu yeni şasi Zoe ile karşılaştırdığımız zaman yani Renault'un eski B segment elektriklisi oydu çünkü 20 kilo kadar daha hafif, daha hafifletilmiş ve daha rigidli hale getirilmiş. Aynı zamanda motor da daha teknolojik olduğu için batarya ile birlikte motor da 15 kilo Zoe'nin motorundan daha hafif ve bu otomobilin de ağırlığı 1500 kilonun biraz daha altında tutulmuş 52 kilowattlık bataryaya rağmen. Yani bu da aslında elektrik camiasında elektrik dilinde oldukça başarılı bir değer. Bunu da anlattıktan sonra hadi bakalım biraz da sürelim. Sonra da biraz piste girelim. Pist görüntülerini de araya koyarız. Videoyu bu şekilde hallederiz. Ne zaman geliyor demiştik? 2025'in ilk çeyreğinde otomobil Türkiye'de olacak. Yani Renault 5'ten daha erken gelecek ve 160 kW olması da bu otomobili %10 ÖTV dilimine sokabilir. Tabii o zamanki döviz kurları vesaire otomobilin maliyeti, vergi hariç maliyeti de 1.400.000'ün biraz altında kalırsa. O zaman ne olur? İşte bu otomobilin fiyatı 1.800-1.900 arasında bir yerde kalabilir. Ama %10'luk dilime giremezse direkt 2.300, 2.400, 2.500 devam eder. Hangi modeli getireceklerine hala karar vermemişler. Yani 180'lik ve 220'lik de ayrı ayrı gelebilir ama ikisi de %10 ÖTV dilimine geliyor. Belki %10'lu donanımları biraz daha aşağı çekerler. Onu %10 ÖTV'de kesin tutarlar. Ama bir de Renault 5 var. Renault 5'te de böyle bir ikisi beraber geleceği için gerçi Renault 5 sonra gelecek ama bu otomobilin Renault 5'ten biraz daha pahalı, biraz daha yukarıda konumlandırmaları lazım. Yani işleri biraz zor, iyi çalışmaları lazım. Bakalım birkaç ay sonra göreceğiz ne yapmışlar, ne etmişler. Ama eğer 1.800'lere, 1.900'lere bu otomobil gelirse hiç kaçırmamak lazım bence. Hadi çok konuştuk, geçelim sürüşe.
Yanımızda bizim kadimlerden Yaman Yılmaz var. Merhabalar. Mert'in kardeşi zaten, biliyorsunuz. Mert'i iyi tanıyorsunuzdur bizim kanaldan. Aynen. Yaman'la da arada sırada zaten videolar çekiyoruz ama uzun zaman oldu çekmeyeli, değil mi? Aynen öyle. Ne zamandır çekmiyorduk. Güzel bir arabada denk geldik. Vallahi güzel araba. Bir de heyecanlıyız. Burak söylemiştir belki, piste gideceğiz. Evet. Şimdi pistte bir saatlik süremiz var. 1 saatlik yolumuz var. Orada biraz otomobilin dinamiklerinden bahsedelim. Çünkü pistte ne olacağını tam bilmiyoruz. Videoyu çekebilir miyiz, çekemez miyiz? Eğer çekersek de onları zaten aralara atarız. Bir bakarız. Bir de orada bize bir tur zamanı mı falan bir şeyler söylediler. Burak'la bir dişlerimiz uzadı ama Fransızlara bir derslerini verecek miyiz? Bir heyecan var. Otomobil aslında sportif ama bir yandan da yüksek, böyle su gibi duruyor. Sürerken de öyle gözüküyor. Değil mi? Üste konumlanıyorsun. Böyle sanki daha ne bileyim böyle bir B SUV kullanıyormuş gibisin. Yani aslında Renault'un Captur'u gibi diyebiliriz. Evet. Bu arada bununla ilgili dün akşam bu otomobili tasarlayan mühendislerle biraz konuştuk. Renault 5'ten farklı olarak bu otomobilde 18 değil 19 inç jantlar var. Hani biz 19 inçte bu kadar fark olur mu dedik ama onlar öyle söylediler. Ya süspansiyonlara farklılıklar var ya, herhalde belki yaydan vesaire bir şeyler yapmışlardır diye düşünüyorum. Yani bayağı çünkü yüksek duruyor, çamurluk arası da öyle duruyor. Evet. Güzel. Ben zaten şunları falan anlattım. Böyle bir teknik verileri hızlıca tekrar üzerinden geçelim. Aynen. Şimdi içinde bulunduğumuz otomobil 220 beygir gücünde. Yani 160 kW gücünde daha doğrusu. Elektrik dilinden konuşacak olursak. 180 beygirlikte versiyonu var ama burada biz onu kullanmıyoruz. Bize de zaten ÖTV dilimine eğer 220 beygirlik versiyonu sokarlarsa 1.900.000 liraların biraz daha altına gelebilir. Dolayısıyla bize de belki boş donanımlı bir 180 beygirlik gelebilir diye düşünüyorum. Ekstra onu böyle olarak aşağıda tutarlar. Daha boş donanımlı. Yükseği de işte bir 500-600 bin lira daha ÖTV'den mütevellit daha yüksek olabilir diye düşünüyorum. Ama biz de alıyor olsak direkt zaten 220'yi alırız. 220 güzel gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. 300 Nm torku var. Aslında detayından da bahsedelim istiyorsan Burak. Bu otomobilde mekanik diferansiyeli taklit eden bir sistem var. Elektronik sistem var. Evet. Yani kilitli diferansiyel varmış gibi düşünebilirsiniz. Motor zaten önde. Bir de zaten önden çekişli. Evet. Ama mesela viraja girdiğiniz zaman otomobilin iç taraftaki lastiğini biraz daha yavaşlatıyor. Fren yapıyor demeyeyim de. Dolayısıyla dışarıdan böyle otomobilin içeri doğru daha rahat girmesini sağlıyor. Bir de tabii tork vektörünግ sistemi var. Tork dağılımını da ona göre ayarlıyor sağ ve sol lastikler arasında. Onun için de tabii bir kilitli diferansiyel efekti veriyor. Sürerken de zaten bunu bayağı hissediyorsunuz. Hatta ama dün kullanırken akşam Burak'la beraber ne oluyor bayağı bir çekiyor falan dedi Burak. Sonra ben geçtim. Evet, özellikle hızlanırken veya virajlarda dediğin gibi bayağı güzel çalışıyor sistem. Evet. Hatta şuradan sporta geçeyim. Biraz bu yavaş çalışıyor sadece. Bak hemen zaten bir geldi. Hatta şunu da hızlanayım. Evet. Bak burada da uzay mekiği. Işınlanıyoruz Galaktika. Otomobilde Formula 1 modelinden esinlenilen böyle direksiyon üzerine Burak söylemiştir bir overtaking tuşu var. OV yazıyor. Kırmızı buton. Gaza %10 oranında bassanız bile o düğmeyle tamamen 220 beygirin hepsini kullanabiliyorsunuz. Evet ama yani ekstra bir beygir ya da güç gelmiyormuş. Evet. Yani sadece bu aslında bir gaz pedalı efekti veriyor diyor. Dip gaz pedalı efekti ama tam aynı şeyi de vermedi. Demin mesela ben gaza basmadım. Sadece buna bastım. Hızlandı ama bak bir de gaza basayım. Mesela şimdi abi. Ses de geldi. Evet, ses de geldi. Doberman gibi çekiyor sağa sola. Tepe üstü. Kaldırma. Ses çok güzel ama. Bu arada bu otomobil için Alpine ses mühendisleri 2 tane ses tasarlamışlar ve isterseniz bu sesleri tamamen kapatabiliyorsunuz ya da işte duruma göre kendi sesi karar veriyor. Evet. Sen ses seçemiyorsun galiba. Evet, seçemiyorsun ama galiba sportta biraz daha ses farklılaşıyor. Normalde farklılaşıyor. Bir de zaten kendin kişiselleştirebiliyorsun. DV Alert. Evet, DV Alert'le beraber hazırlamışlar. Bu arada muhteşem bir ses var. Evet. Müzik sesi. Evet. O acayip. Onu zaten izlettim. Evet. Dinlettim daha doğrusu. Bir de güzelliği de var. Mesela bak gazlıyorsun. Çekiyorsun. Evet. Yani hem pozitif gazda hem de negatif gazdan ayağını çektiği zaman da sanki bir kompresyon sesi gibi bir ses geliyor. Onu da güzel ayarlamışlar. Ben yani elektrikli otomobillerde en beğendiğim ses bu diyebilirim açıkçası. Öyle saçma sapan şeyler değil mi? Yani böyle bazıları böyle çok saçma sapan sesler seçebiliyorsun ya. Tabii UFO seçiyorsun, bilmem ne seçiyorsun falan garip şeyler. Aynen. Ben de onları sevmiyorum. Yani bu otomobil zaten Alpine yaptığı için, Alpine'de sürekli pist odaklı, performans odaklı bir marka olduğu için yani bir elektrikli otomobili ellerinden geldiğince bir Hateç'e döndürmeye çalışmışlar diyebiliriz. Adamların eline bir tane platform, işte al sana bu araba, bu motorun var. Şanzıman yok gerçi bunda da. İşte şu diferansiyelin var, şu var, bu var diye veriyorlar. Onlarla en iyisini yapmaya çalışmışlar. Bunun için de bence başarılı olmuşlar. Pistlere göreceğiz. Yani çünkü sen de biraz böyle viraj yaptık, geniş virajlar falan. Bayağı tutunuyor. Bayağı güzel. Bu arada sesle ilgili bir detay daha vereyim. Hani kurallar gereği otomobil 30 kilometre hıza kadar, bu arada navigasyonumuz da çalışıyor. Onun sesi geliyor. Kurallar gereği otomobil 30 kilometre hıza kadar dışarıya işte böyle hayvanları vesaire, çevredeki şeyleri korumak için dışarıya doğru bir ses vermesi lazım, evet. Aynen. Ama o sesler işte rahatsızlık verici değil. Otomobilin gazlarkenki sesi benim çok hoşuma gitti. Evet. Bir Hatch tutkunu biri olarak
Yani mecburen eğer elektrikliye geçeceksek bu iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum ama pistte tabii göreceğiz. Bu arada biz tabii bu otomobille ilgili dünden beri geyik yaptığımız için Burak ve diğer arkadaşlarla birlikte işte bunda şöyle bir Alpine A110'daki içten yanmalı olsa güzel olurdu. Hatta Burak dedi ki bu da arka yönetişli olsaydı falan dedi. Evet. Öyle güzel hayaller kurduk ama size belki Burak söylemiştir. Ben de buradan bir detay daha Söylemedim, söyleyeyim. sen söyle. Evet. Kötü haberi sen ver. A110 bildiğimiz, sevdiğimiz o arka yönetişli güzel A110 yeni versiyonunda sadece elektrikli olacakmış. Bu bizi biraz üzdü. Bu dünya nereye gidiyor ya? Allah. Ama muhtemelen o da herhalde çok performanslı bir şekilde getirirler diye düşünüyorum ama şimdilik bu bilgiyi aldık. Daha başka bilgimiz yok. Ya kesinlikle kağıt üzerindeki verileri her zaman için daha iyi olacaktır ama işte o sürüş zevkini uğraşıyorlar vermek için. Yani içten yanmalı motorun zevkini vermeye çalışıyorlar. Onun için de çok uğraşıyorlar ama sonuçta hedef zaten içten yanmalı motor. Oraya bir türlü gelemiyorlar. Evet tabii. Yani tersine mühendislik yapmaya çalışıyorlar. İşte yani iyi çalışmışlar açık söyleyeyim ama eminim ki Alpine mühendisleri de zaten elektrikli otomobil yapmak istemiyorlardır. İstemeye yapıyorlardır bunu. Vallahi güzel bir detay söyledi Burak. Evet, otomobil yani söylediğimiz gibi işte tabii burada asfalt da çok iyi tutunuyor. Yani onu da söyleyelim. Türkiye'de de kullanmak lazım otomobili. Ama evet, otomobil çok iyi bir hot hatch gibi hissettiriyor işte. 0-100 hızlanması 6.4 saniye. Maksimum hızı biraz yavaş. 160 km. Diğer versiyonlarda galiba GTS'de 170. Evet. Ben de bir launch kontrol yapmak için yer arıyorum ama olmadı. Alacaklar bizi ters kelepçe. Turuncu şeyleri giydirecek Burak bize. O zaman bir de launch kontrol yapalım. Tamam. Onda da çünkü güzel bir sistem varmış. Onu bir gösterelim. Sıfırdan 100 kilometreye bu arada 6.7 miydi? 6.4 Burak'cığım. 6.4 saniyede çıkıyor. Gerçi 180'lik de hiç fena değil. O da 7.5'da çıkıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet. Onun hızı bir 10 kilometre daha düşük. Bunun hızı bir 10 kilometre daha fazla. 170. Evet. Bunlar da şanzıman olmadığı için aslında öyle bir durum söz konusu. Çünkü elektrikli motor zaten 25.000 devirler falan çalışıyor. Muhtemelen öyledir. 25.000 devirden sonra bitiyor. Zaten 25.000 devir döndüğü zaman da 170 yapabiliyor. Ben biraz onu da şehir içinde düşük tuttuklarını düşünüyorum ya. Bu şarjı çok fazla yemesin yani çok yüksek hızlara çıkılıp. Tabii kesinlikle. Onunla da etkisi olduğunu düşünüyorum. Burak'ın söylediği teknik detayın dışında da ekstra bununla uğraşmıyorlar yani maksimum hızla. Evet. Ya Taycan'da falan var mesela yani evet, ikinci bir vites var çünkü. Aynen baktığın öyle. zaman. Bunu da aslında koyabilirler ama dediğin gibi hem ağırlık hem de biraz daha ekonomi yakıt demeyelim de elektrik tüketimi açısından sakıncalı olabilir. Burak bu arada ağırlık demişken bu otomobil bir elektrikli otomobil için oldukça düşük kiloda diyebiliriz. 1479 kilo. Evet, 1,5 tonun altında başka bir elektrikli otomobil ben pek hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani muhtemelen burada yine işte Alpine'in o yarış ruhunu yansıtmaya, işte hot hatch ruhunu yansıtmaya çalıştığı için otomobili biraz hafif tutmaya çalışmışlar. Evet. Yani bu da aslında bir şeye yarıyor. Elektrik motoru içten yanmalı motora göre daha hafif. Evet. Bir de bataryalar en altta konumlanıyor. Ağırlık dengesi iyice aşağı geliyor. Ağırlık merkezi. Dolayısıyla otomobilin tutunması artmış oluyor. Bir de yine ön arka ağırlık dağılımı da farklı. Ön %58 Doğru. bu otomobilin. Bize dün söylediler çünkü eğer bu otomobil bir içten yanmalı motorla kullansaydık bir 150 kilo daha zaten batarya haricinde tabii ki motorumuz fazlalaşacaktı ama o da öne gelecekti ağırlık. Dolayısıyla da %65'lere 65'in hatta üstüne çıkacaktı öndeki ağırlık dağılımı dediler. Şu anda ideal yani %50-50'ye mümkün olan en yakın oranlardan birine sahip. Bu da otomobilin virajlarda işte pistte falan çok dengeli olacağı anlamına geliyor kağıt üzerinde ama göreceğiz. Yani göreceğiz. aslında pillerin yarattığı ağırlık dezavantajını ağırlık merkezine aşağı çekerek kurtarmaya çalışıyor markalar. Bu sürüşe çok olumlu olarak yansıyor işte dediğimiz gibi çok tutunuyor otomobil. Evet. Pistte de kullanacağız tabii ama yani o direksiyonu falan çok keskin. Keskin. Ya benim diyen zaten şu andaki bir hot hatch zaten 1,5 tonlarda. Evet. Yani o bataryanın o 200-300 kilogramlık ağırlığını bertaraf etmişler şasiyle bu yeni platformla. Bir de işte o elektrikli motorun gaz tepkisinin çabukluğu insana güzel hisler yaşatıyor içeride. İşte hep diyoruz ya bir de vites değiştirseydik falan. Ah be. Şimdi ne yapıyorduk? Solla fren. Sağla tam gaz. Sağla gaz. Bir de OV'ye basıyoruz. Launch kontrol. Aktif çıktı. Hadi 100 olduk. 100 olduk ama 6'da olamadık sanki. Çok da acayip kalkmadı. Güzel böyle bir ses geldi. Evet bir launch kontrol şeyi geldi. Evet. O da bir cızırtı oldu falan. 3 tane yeşil ışık çıktı. Sanki böyle yarış araba startı alıyormuş gibi olduk. Galactica. Ama öyle bir fantastik yürümedi. Ne diyorsun? Evet. Ya zaten artık böyle yeni jenerasyonu yaptıkları için bu tip otomobilleri. Evet. Yani burada bile sana coaching yapıyor işte. Öğretiyor. Öyle bir sürü sistemleri var. Ben demin kurcaladım bayağı bir. Bak buraya geliyorsun. Güzel şeyler varmış. Bak live data, telemetri mesela. Bak kaç kilowatt? 7 kilowattla gidiyoruz. Bastığımız zaman bak 160 kilowatt.
Bak mesela yani normal giderken ki ara hızlanması launch control yani sıfırdan hızlanmasından daha iyi hissettiriyor. Evet. Tam gazda daha iyi, evet. Doğru söylüyorsun. Bak şimdi mesela bayağı koltuğa yapıştırıyor. Belki size oradan hissettiremiyoruzdur ama ara hızlanması sanki daha güzel. Bana da öyle geldi. Ama bu telemetreler falan bayağı güzel yapmışlar. Yani otomobil böyle çok oyuncak gibi. Sanki PlayStation oynuyormuşsun gibi ama yani normalde PlayStation simülasyonlar nedir? Gerçek hayatı ekrana yansıtmak ya da işte evde yaşatabilmek. Zaten bu arada Bu tam tersini yapmış. PlayStation derken ben de bununla ilgili bir Reels çektim. Bilenler bilir, Need for Speed'deki o buz şey gibi. Evet. Değil mi? Tuşu Evet, gibi. evet. Yani bayağı oyun yapmışlar her yerde. Aynen Buradaki öyle. şeyler geliyor, onlar gidiyor falan filan. Neyse ben sana artık devredeyim. Senin Tamam. videonu da çekelim. Tamam, Yavaş evet. yavaş kapatalım. Evet. Geldiği zaman zaten otomobille ilgili böyle pis bir şeyler yaparız. Aynen. Şimdi de pistte birkaç da ne görüntüler alabiliriz bilmiyorum. Gözlükle belki çekerim. Onları da sonra koyarım O üstüne gözlük tıkır görüntülerini tıkır. çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet, sonradan tıkır tıkır da onları koyarım. Belki bir derece yaparız. Onları da koyarız. Sen beğendin otomobili. Ben de beğendim açık söylemek gerekirse. Yani Eksilerini zaten söyledim. Sen söyledin, ben bir de kendim için ekstra direksiyon benim ellerim de biraz küçük. Direksiyon bana biraz çok etli geldi. Beni rahatsız eden şeylerden biri o oldu. Bardaklı zaten Burak söylemiş. Yani bana da öyle Sana da geldi. öyle Yani geldi. BMW'nin de böyle kalındır ya. Yani Bu BMW'den de kalın gibi evet, sanki. insanlar sever onu aslında. Yani muhtemelen siz seveceksiniz ama bize böyle biraz garip geldi. Evet. Onun dışında da başka bir şey yok. Yani Hatch'leri biz çok seviyoruz. Eğer dediğimiz gibi hayat elektriğe doğru gidiyorsa bu iyi bir alternatif olur. Türkiye içinde özelinde konuşursak da eğer %10 ÖTV dilimine bu otomobil girerse bence çok satar. Ama girmezse hiç satmaz. Peki ben sana bir soru sorayım. Son bitirirken sen bu işleri bilirsin. Senin kanalın takipçileri de severler. Bu bir Hatch. Tamam. 220 beygir gücünde. Evet. Şimdi bu elektriklerde modifiye işleri nasıl oluyor Burak? Şu anda yapamıyorlar. Çünkü kilitli. Ama aslında çok kolay olması lazım. Çünkü mesela 180 ile 220'nin motoru aynı. Doğru. Sadece bir minik yazılım Aynen, atıyorlar aynen içine. öyle. Yani buradan bunun yazılımı atsam belki 500 bile olabilir. Peki bu kilitleri falan açan tipler var mıdır? Şu anda işte hepsi kilitli. Çünkü yani işte elektronik savaşları bunlar. Aha, Mutlaka olacaktır. Evet. Ama atıyorum buna bir ufak yazılımla işte menzil 390'dan belki 200'e düşer ama araba Acaba 350-400 beygir çok olabilir. hızlanabilir. Olabilir. Evet. Yani kağıt üzerinde olabilir. Onları göreceğiz. Bakalım hayat bize neler gösterecek. Aynen öyle. O zaman Mallorca'da şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine bu otomobille ilgili ya da video ile ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa, yorumlarınız varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Biz onların hepsini cevaplıyoruz zaten. Beğenme tuşuna basarsanız bizim için iyi olur. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Piste doğru gidiyoruz. Dişler uzadı mı? Kıtır kıtır.